İçeriye girdiğimde simsiyah ceset torbaları vardı. Yani o kadar çoktu ki sayısını hatırlamıyorum. Herkes kendi şahsi arabasında bile yakınlarının cenazesini getirmiş ve yıkama için sıra bekliyordu. Bir aileden 13 kişi vefat etmişti ve ben şöyle demiştim: artık şehrimizde genç kalmadı. Çünkü bunların çoğunluğu ilk depremde enkaz altında kalanları kurtarmaya giden gönüllü gençlerdi. Hep şöyle dua ediyordum ben enkaz altındakilere: ya Rabbim, eğer dünyadaki nasipleri bittiyse sen onları tez zamanda canlarını al, yanına al ki onlar acı çekmesin diye dua ediyordum. Her yıkadığımda o kızların yüzleri al al oldu. Sanki enkazın altında onlar yokmuş gibi, onca darbeyi onlar almamış gibi, sanki onlar ölmemiş gibilerdi. Bir tane kız çocuğu geldi. Rengarenk iplerden kendine bileklik yapmıştı. Ve o bilekliklerden bir tanesini de ben aldım. Ne bileyim, belki de kendi vicdanımı rahatlatmak istedim. Hep de yanımda dursun istedim. Ben eğer olur da bir gün ölümü unutursam bana o hatırlatsın. Yine bir akşam biz dışarı çıktık. Okulun kapısında parmağım sıkıştı ve canım o kadar acıdı ki bağırmak istemedim. Eşim dedi ki hani neden bağırmadın dedi. Benim kalbim sızladı. Gündüz yıkadığım bebeğin tırnakları o kadar morarmıştı ki hani ağlarsam ona haksızlık edeceğimi düşündüm. Annenin parçası oğlunun ceset torbasında çıkıyor ve siz gidip onu kucaklayıp getirip tamamlamaya çalışıyorsunuz. 2 aylık bir gelin vardı ve ben onu yıkadığımda eşi şöyle demişti: ben daha senin gelinlikli resimlerini almadan kefeninle hatırlamak istemiyorum demişti. Ve ben ona şöyle söyledim: eşin o kadar güzel ki dedim, gülüyor dedim, Songül öyledir hocam derdi. Ben onu hiç ağlarken görmedim. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta Malatya bölgesinde gönüllü gassallık yapmış bir ablamızla birlikteyiz. Ablacığım hoş geldin. Hoş buldum. Seni biraz tanımak istiyoruz. İsmim Hülya, 39 yaşındayım. Daha önce de gönüllü gassallık yapmıştım. Medresede eğitim aldığım dönemlerde hocamız kefenleme konusundaki eğitim için birimizden gönüllü olarak şehir mezarlığında görevli olarak gitmemizi söylemişti. Tabii ölüm anı soğuk olduğu için arkadaşlarım kabul etmemişlerdi ve ben bir dönem yine gönüllü olarak gassallık yapmıştım. Yaklaşık 3 ay kadar orada gönüllü gassallık yaptıktan sonra tekrar medreseye dönüp Sübyan Okulu'nda gönüllü olarak tekrar görev yaptım. Bu dönemde tabii yoğun cenazelerden dolayı hocamızın tekrar beni arayıp beni haberdar etmesiyle durumun ağır olduğunu ve tekrar gönüllü olarak gassala ihtiyaç olduğunu söyleyince ben tekrar gönüllü olarak şehir mezarlığında deprem şehitlerini yıkama olarak görev aldım ve gönüllü olarak devam ettim. İlk gittiğinde fazla cenazeleri gördüğünde ne hissettin? Yani deprem sabahına uyandığımda bir an sadece bu bölgede deprem olduğunu düşündüm ve bizim ev yıkılmadığı için elhamdülillah durumun bu kadar vahim olduğunu gerçekten bilmiyordum. Biz dışarı çıktığımızda deprem birazcık durdu ve biz dışarı çıktık eşimle. Eşim şöyle dedi: İnşallah durum çok daha ağır değildir. İnşallah merkez üssü burasıdır ve o anda insanları düşündük. İnsanlar çok fazla can kaybı olmamıştır, enkazda kalmamıştır diye biz dışarı çıktığımızda çok yoğun bir kar yağışı ve sis vardı. Bu yüzden de şehir hiç görünmüyordu. Işıklar görünmüyordu, evler görünmüyordu. Bir an en azından etrafımızdaki binalar yıkılmadı umuduyla belki durum bundan ibarettir diye bize bir teselli oldu. Tabii kar yağışı devam ediyor. İnsanlar hepsi sokaklarda, hepsi ağlıyor, hepsi kaçıyor. Hepsi birbirinden habersiz, kimi çorapsız, kimi ayakkabısız hepimiz yollara düştük. Biraz bir aşağı mahalle aşağı indiğimizde o zaman fark ettik. Çünkü artık haberlere verilmeye başladı ve durum çok daha ağırdı. O anda hiç kimse ne yapacağını bilemedi. Benim ilk o anda aklıma mahşer geldi. Yani herkes kaçıyor, herkes bir yerlere gidiyor. Kimsenin kimseye baktığı yok.
Kimsenin kimseden haberi yok ve ne yapacağımızı bilmiyorduk. Çocuklar vardı, karların içinde, annelerin kucaklarında. Herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyordu ama kimse nereye gideceğini de bilmiyordu. Biz eşimle dışarı çıktık ve yeğenlerimi arabaya aldık. Onlar arabada dururken biz bilinçsizce böyle yolda yürüdük. Hani nereye yürüdüğümüzü de bilmiyorduk. Dakikalarca biz yürüdük ve yürüdükçe binaların yıkıldığını, aslında hasarın çok daha büyük olduğunu biz o zaman öğrendik. Saatler geçti. Öğlene doğruydu. Biz tabii tekrar eve dönmek zorunda kaldık. Ablamın özel bir bebeği var, Down sendromlu. Sokakta o kadar üşümüştü ki biz nasıl olsa daha büyük bir deprem olamaz diye düşündük. Çünkü şu ana kadar görülmüş bir şey değildi. Bebek de daha küçük olduğu için içeriye geçmek zorunda kaldık. İçeriye geçtiğimizde ablam bana sarıldı, ağladı. Hülya neler oluyor dedi ve yaşadığı korkuyu, çocukları nasıl kurtarma çabası, hangisini alacağını, ablamın 4 tane çocuğu var ve en küçüğü de dediğim gibi özel bir bebek olduğu için ablam hangisini kurtarma çabasına girdiğini, bu durumu anlatırken ikinci depreme biz yakalandık. Daha bu konuşmalar bitmeden ben sadece o özel bebeği alıp koştuğumu hatırlıyorum ve geride hiçbir şey hatırlamıyorum. Kim çıktı, diğer yeğenlerim, eşim, onlar neredeler? Tepemizde kar kütleleri dökülüyordu ve benim sadece kucağımda ablamın bebeği vardı. Dışarı çıktığımda tekrar o kıyamet gibi olan bağırışları duydum. O merdiven boşluğunda insanların koşmalarını, hani normalde olsa işte yol verirsin, önceliği ona tanırsın ya, ama o kaçış öyle bir şeydi ki kimse kimseyi görmüyordu. Yani tabiri caizse anne bile evladı görmüyordu. Çünkü herkes kendini dışarı atma can havliyle kaçmanın derdine düşmüştü. O sırada biz hepimiz tekrar dışarı çıktık ve yani o anda ben ne düşüneceğimi şaşırdım. Öyle bir çaresizlik, öyle bir acizlik. Yani ne yapacağımı bilmiyordum. Ama bir şey yapmam gerekiyordu ve dediğim gibi artık ölü sayılarının çoğaldığını, şehir mezarlığında durumun çok vahim olduğunu, hocaların yetişemediğini ve yardıma ihtiyaç olduğu söylendi. Eşimle birlikte böyle bir görev üstlenmeye karar verdik ve birlikte şehir mezarlığına gittik. İçeriye girdiğimde simsiyah ceset torbaları vardı. Yani o kadar çoktu ki ben sayısını hatırlamıyorum. Bekleme salonları, gasilhane girişleri, kapı önleri, arabaların bagajları, herkes kendi şahsi arabasına bile yakınlarının cenazesini getirmiş ve yıkama için sıra bekliyordu. Yani cenaze sırası olur mu diye düşünüyor insan. Ama yani cenaze sırası vardı. Öyle bir yoğun sıra vardı ki insanlar normal zamanlarda insanın ailesinden bir yakını ölse herkes onun için ağlar ya, ama bu öyle bir şey değildi. İnsanlar önce benim cenazemi yıkayın diye bunun tartışmasını, bunun feryadını yapıyorlardı. Bir aileden 13 kişi vefat etmişti ve ben şöyle demiştim. Artık şehrimizde genç kalmadı. Çünkü yaş aralıkları o kadar gençti ki 15 ila 25 yaş arası. Çünkü bunların çoğunluğu ilk depremde enkaz altında kalanları kurtarmaya giden gönüllü gençlerdi. Ve o yakınları ben bir cenazeyi yıkarken amcası, halbuki yani yıkadığım cenazenin amcası orada feryat ediyor. Neden bu kadar uzun sürüyor? Benim cenazem kokacak diye. Benim cenazem daha ne kadar bekleyecek diye bunun feryadını yapıyordu. Ve ben o anda sadece böyle baka kaldım. Düşündüm. Yani insanın normal zamanda amcası hani ne kadar şey yapabilir ki? Kendi çocuğunun öncelikli yıkanmasını nasıl dile getirebilir? Ben de bunu dile getirmekte zorlanıyorum ama öyle bir durumdaydık. Herkes kendi cenazesini bir an önce yıkanmasını, bir an önce defin edilmesini beklerken ama sıra gelmiyordu. Çünkü sayısız cenazeler vardı. Bekleme odalarında, morglarda, depolarda, arabalarda, kamyonlarda, insanların kucaklarında bebekleriyle beklemesi. Bu çok acıydı. İşte ben o zaman aslında kıyameti hep kitaplarda işlerdik, ayetlerde bize bildirilirdi ama bunun canlısını yaşamak tam olarak öyleydi. Biz kıyametin gerçek halini bu depremde yaşadık. Çünkü kimse kimseyi görmüyordu. Ben gasilhaneye geçerken ceset torbalarını bir kenara verip adım atmanın zorluğunu yaşadım. Ve o koku, o korku, o acı, hangi birini ağlar ki insan?
Ya da insan ne kadar ağlayabilir? İnsanın hani gözyaşının sonu var mı? Ama yok. Her gelen cenaze sanki senin cenazenmiş gibi ağlıyorsun ve her açtığın torbada, ceset torbasında acaba bir yakınını görebilecek misin diye düşünüyorsun. O korkuyla, o endişeyle, o acıyla açıyorsun o ceset torbasını. Keza öyle de oldu. Aynı mahallede oturduğum, aynı mahallede büyüdüğüm bir arkadaşım. Ben duymuştum enkaz altında kaldığını ama gerçekten onu yaşamak çok başkaydı. Ben gasilhaneden dışarı çıktığımda annesini gördüm. Ve geldi elimi tuttu, şöyle dedi: ben sen gibiyim. Bağırmıyorum, çağırmıyorum, Allah'a isyan etmiyorum. Neden bunu bana yaşattın diye haykırmıyorum. Ben sen gibiyim. Allah'a teslimim ve kızımla helalleşmek istiyorum. Bağırmayacağım, çağırmayacağım. Senin elini nasıl tutuyorsam kızımın da elini öyle tutup kulağına sütüm sana helaldir kızım demek istiyorum demişti bana. Öyle bir teslimiyetle bana evlatlarını teslim etti ve ben de öyle bir kendi canımı yıkadım, kefenledim. Annesi de bana yardım etti ve öyle emanet etti. 4 torun, bir evlat, yüreğe yanan bir anne ama öyle de Allah'a teslim olan bir beden, bir ruh. İsyan etmedi, bağırmadı, çağırmadı. Hiçbir şekilde şikayet etmiyordu ve sadece şunu söylüyordu: Allah onu benden daha çok sevdi. Kızım sahura kalkmıştı, kızım yemeğini yemişti, namazı bekliyordu ve mutfakta yakalanmıştı. Belki son suyunu içmişti, belki son yemeğini yemişti, belki son sahurundan habersizdi. Aynı şekilde kızları da öyle. Ama Rabbimin işte afeti ya, bize de Müslüman olarak buna teslim olmak, buna sabır göstermekten başka bir şey gelmiyordu elimizde. Teyzem de öyle yaptı keza. Sabretti. Allah'a teslim etti onları ve ben dışarı çıktığımda onun hiç çığlığını görmedim. Hiç bağırışını, çağrışını görmedim. O kadar güzel ağlıyordu ki Peygamberimiz aklıma geldi. Yani teşbihte hata olmaz. Haşa, benzetmiyorum ama teslimiyeti o kadar güzeldi ki. Şöyle dedi bana: ben onu Rabbime emanet ettim. Rabbime emanet edeceğim ve ben sadece ondan razı olduğumu söyleyeceğim. Bunu söylerken de gözyaşlarından boncuk boncuk yaş akıyordu. Peygamberimize sahabeler oğlu öldüğünde o da böyle gözyaşı dökmüş, Allah'a teslim olmuş, şöyle demişti: ya Nebim, sen de ağlıyorsun dediklerinde kalp tesirlenir, göz yaşarır. Eğer ki kalpte merhamet olmazsa gözde yaş akmazmış. Benim bu gözyaşım isyanımdan değil, merhametimdendir demişti. Aynı şekilde teyzemiz de öyle yapmıştı. Kızını yıkadı, kefenledi, torunlarını gömdü ve asla isyan etmedi, asla sitem etmedi. Ben de aynı şekilde yıkarken hangisi olduğunu bile dikkat etmedim. Öyle acım büyüktü ki sadece ceset torbasında ismiyle karşılaştım ve o an sanki böyle üzerime buz gibi bir su aktı. Sanki o ölü toprağı benim üzerime atılmıştı. Çünkü öncesinde o güzel yüzleri görünce konduramıyor insan. Nasıl acı çekti, kaç gün kaldı, kaç saat kaldı, ne kadar acı çekti. Hep şöyle dua ediyordum ben enkaz altındakilere: ya Rabbim, eğer dünyadaki nasipleri bittiyse sen onları tez zamanda canlarını al, yanına al ki onlar acı çekmesin diye dua ediyordum. İnşallah da öyle olmuştur. İnşallah onlar acı çekmeden Rabbim onları çabucak canlarını almış, yanına almıştır diye dua etmekten başka benim de elimden bir şey gelmiyor. Bunun gibi acılar bir değildi, sayısızdı. Bir anne geldi bana, o kadar yalvardı ki şöyle dedi bana: hocam, ben kızımın saçlarını her sabah kendim tarardım. Kızımın saçlarını her taradığımda onun papatya gibi koktuğunu hissederdim. Onun kokusu sürekli burnumda derdi. En azından bana bir tutam saç. Belki yanlış yaptım, belki hata yaptım, belki yapmamam gerekiyordu ama o anda o annenin acısı bana o kadar zor geldi ki ilk defa böyle bir şey yaptım ve saçından bir tutam kesip annesine verdim. Annesi sanki ben ona dünyaları bağışlamışım gibi ellerimi böyle öpecekti ve ben normal zamanda acaba bir tel saç bu kadar kıymetli miydi ya da bu saç ondan kalan son şey miydi diye saatlerce onu düşündüm ve geldi, kendisi de bana yardım etti. 2 kızı vefat etmişti. Biri 18, biri 16 yaşındaydı ve bana şöyle demişti: hocam, ben onları çok güzel yıkadım değil mi? Gerçekten çok güzel yıkamıştı. Hiç isyan etmemişti, hiç bağırmamıştı ve her yıkadığında da kızlarım çok güzelleşti değil mi hocam diyordu. Gerçekten çok güzelleşmişlerdi. Her yıkadığımda o kızların yüzleri al al oldu. Sanki enkazın altında onlar yokmuş gibi, onca darbeyi onlar almamış gibi, sanki onlar ölmemiş gibilerdi. Annesi kendisi yıkadı, kendisi kefenledi, kendisi sardı, sarmaladı
Ve şey demişti bana, hocam o döktüğün gül suyundan bana da verir misin? O kızımın kokusu ve ben nefes aldığım sürece o koku bende kalsın demişti. Üzerine sürdüğüm gül kokusunun kalanını da annesine verdim. Bu sanki benim kendi vicdanımı teselli etme şeklimdi. Birçoğuna da öyle yapmıştım. Yani kefeninden bir parça ya da sürdüğüm kokudan bir parça ya da kıyafetinden bir tutam ya da kalan eşyalarından bir parçasını alıp ailesine vermek sanki benim borcumdu. Sanki ben kendi vicdanımı kendim o şekilde rahatlatıyordum gibi hissediyordum. Kendimi onların yerine koyuyordum. Her şeyini kaybetmiş bir aile, canından bir parça kalmış. Yani ondan bir parça istiyordu. Saç bahaneydi, koku bahaneydi aslında. O onun bir teselli olma şekliydi. Ben de bu şekilde vicdanımı rahatlatıyordum. Bu artık bende kendimle de alakalı bir şey olmuştu. Bir tane kız çocuğu geldi ve daha 6-7 yaşlarındaydı. Bileklerinde böyle ipler vardı, rengarenk ipler vardı. Rengarenk iplerden kendine bileklik yapmıştı. Ve o bilekliklerden bir tanesini de ben aldım. Ne bileyim, belki de kendi vicdanımı rahatlatmak istedim. Hep de yanımda dursun istedim. Emek vermişti buna. İlmek ilmek örmüştü. Kendine bunu aksesuar olarak, bir bilezik olarak. Bana göre bir pırlantadan çok daha değerliydi. Bana göre bir altından çok daha değerliydi. Yani onu koparıp atmak içimden gelmedi. Belki de dünyanın yani maddi olan her şeyden daha değerli olduğu için onu çıkarıp eve de bırakmak istemedim. İstedim ki hep yanımda kalsın. Hep yanımda olsun ki ben eğer olur da bir gün ölümü unutursam bana o hatırlatsın. Bundan ders alayım. Dünyadaki her şeyin ne kadar yani boş olduğunu, anlamsız olduğunu, geçici olduğunu, ne hevesle ördüğü bilekliğin bile ona nasip olmadığını gördüm. Yani o bunu takarken böyle hayal etmemiştir eminim. Süslenerek takmıştı bunu. Ölüm anında çıkaracağını o da bilmedi. Ve ben ona şöyle dedim. İlmek ilmek ördüğüm bileklik bana emanet dedim. İnşallah ömrüm oldukça da yanımdan ayırmak istemiyorum. Yanımda kalsın istiyorum. Çok cenaze geldi. İbret alacağım çok şey oldu. Çok şey yaşadım. Hepsi bana ayrı bir ders oldu. Yıkadığım bebekler, yıkadığım gelinler, yıkadığım gençler, hepsinin ayrı bir hikayesi, ayrı bir acısı, ayrı bir kederi vardı bende. Yıkadığım cenazelerden sonra akşam eve geldiğimde ailemin yüzüne bakarken artık böyle kendi kafamda şöyle düşünüyordum. Yani benim ailemden biri olsaydı ve şu kadar zaman kalsaydı şu şekilde olurdu. Bu yıkadığım cenazeler benim ailemden herhangi birinin olsaydı yüzleri bu hale gelirdi. Darbe alsaydı bu hale gelirdi ve dünyadaki güzelliklerin ne kadar gereksiz olduğunu, aslında dünyanın geçici olduğunu, hiçbir güzelliğin kalıcı olmadığını, o suretimizin öyle ya da böyle toprakla birleştiğinde hiçbir anlamının kalmadığını ben bir kez daha öğrendim. Anneme bakamıyordum. Anneme baktığımda gördüğüm cenazelerin hallerini annemin suretinde görüyordum ya da eşimin suretinde görüyordum. Eşime dedim ki sana bakamıyorum çünkü sana baktığımda sanki senin suretini ben onlarda görüyorum ya da onların suretini sende görüyorum. Ve o yüzden günlerce böyle ailemden kimsenin yüzüne bakamadım. Bakmak istemiyordum. Biz o dönemde okulda kalıyorduk. Depremin ilk zamanlarında ilk bir haftası ben ailemle birlikte okulda kaldım ve eşim ara ara beni dışarı çıkarıyordu. Dışarı çıkalım, bir hava al, bir kendine gel diyordu. Çünkü kendime engel olamıyordum. Yani ne ağlamalarıma ne de yani acıma, sorularıma bir cevap bulamıyordum. Yine bir akşam biz dışarı çıktık. Okulun kapısında demir kapıya parmağım sıkıştı ve canım o kadar acıdı ki bağırmak istemedim. Eşim dedi ki hani neden bağırmadın dedi. Benim kalbim sızladı. Gündüz yıkadığım bebeğin tırnakları o kadar morarmıştı ki hani ağlarsam ona haksızlık edeceğimi düşündüm. Tırnağımın düşmesini de istemiyorum aslında. Hep kalsın istiyorum. Hem o bebeğin tırnaklarını hatırlayayım hem de tabii ki benim çektiğim acı onunkinin yanında o kadar az, o kadar küçük ki ama bir nebze de olsa sanki benim tırnağımın morarması, kanaması, darbe alması sanki birazcık da olsa vicdanımı rahatlatmıştı. O bebeğin acısını anlamıştım, hissetmiştim. Hala bana onu hatırlatıyor. 2 aylık bir bebekti ve o bebeğin bütün tırnakları morarmıştı. Yaşasaydı diyordum onun da tırnakları
tırnakları düşecekti. Acaba çok acı çekti mi? Acaba nereye sıkıştı? Acaba hangi darbeden bu hale geldi? Benim şu kadar parmağım, ben 2 gün boyunca her cenaze yıkadığımda, sızladığında diyordum ki ne kadar tatlı bir canım var. Bak o bebeğin parmakları, tırnakları morarmış. O cenazenin tırnakları hepsi dökülmüş. Parmakları kırılmış. Binlerce kemiği belki birbirinden ayrılmış. Hani sen şu kadarcık parmağından utanmıyor musun ki buna acı diyorsun? Yaşadığım bir şey değil tabii ki ama belki de onu anlamama sebep olmuştu. Belki de Allah onu hissetmemi istemişti, bilmiyorum. Bunun gibi yüzlercesi vardı. Bunun gibi çok acılar vardı. 2 aylık bir gelin vardı ve ben onu yıkadığımda eşi şöyle demişti. Ben daha senin gelinlikli resimlerini almadan kefeninle hatırlamak istemiyorum demişti. Ve ben ona şöyle söyledim. Eşin o kadar güzel ki dedim. Gülüyor dedim. Songül öyledir hocam derdi. Ben onu hiç ağlarken görmedim. O hep o kadar gülerdi ki ağlarken bile sanki yüzünde tebessüm ederdi diyordu. Gerçekten çok cenaze yıkadım. O kızı hiç unutmuyorum. Yani gerçekten gülüyordu ve farklı bir güzelliği vardı. Eşi de öyle söylemişti. O ağlarken bile gülüyordu diyordu. Belki acı çekti ama giderken gülüyordu. Zor bir imtihandı. Bizim için de, insanlar için de ağır bir imtihan oldu. Diyorum ki bu Rabbimin bir imtihanıydı ve bu vesileye beni de dahil etti. Evet, hala atlatabilmiş değilim. Atlatmak da istemiyorum aslında. Aklımda kalsın istiyorum bazı şeyler. Bazı şeyler bana ders olsun istiyorum. Ölüm halleri bu kadar çabuk geçmesin istiyorum. Yıllar önce de böyle bir durum yaşamıştım. Yani bir ölüm hadisesine denk gelmiştim. Evimizin çok yakınında bir kaza olmuştu ve orada bir genç vefat etmişti. Kaza anında oradaydım ve o genci izledim. Hiç kimse yanına yaklaşmıyordu. Herkes uzaktan sadece bakıyordu. Genç çok vahim bir ölümle ölmüştü. Saatlerce seyrettim, saatlerce yanına oturdum ve bekledim. Yani o anda ne yapabilirim diye düşündüm. Tekrar yaşadığım çaresizliği o zaman da yaşamıştım. En azından yüzüne bir örtü örtünse ya diye düşündüm. Yani en azından kimse görmez, yaşadığı acıyı, darbelerini kimse görmez, yüzündeki kanları kimse görmez diye bekledim. Saatler geçti. Daha sonra işte müdahale edildi. Genç kaldırıldı ve ben gencin öldüğü yeri ziyaret ettim. Kaza yaptığı yere gittim. O taşın üzerinde bir siyah poşet vardı ve o poşetin içinde pembe bir elbise vardı. Kızına bayramlık almıştı. Arife günüydü. O bayramlığı kızına götürememişti. İftar sofrasına karısından istediği yemeklerden yiyememişti. Kızına o bayramlığı giydirememişti. Ben her oradan geçtiğimde hiç tanımadığım bir adama yıllardır Kur'an okuyorum. Her geçtiğimde Fatiha okuyorum. Diyorum ki bu bir vesileydi. Bu bir tevafuktu. Onun nasibi, benim duamda nasibi vardı. Allah da o yüzden diyorum bunu karşıma çıkardı. Çünkü hiçbir şey sebepsiz değildir. Allah eğer bir şeyi sebep kıldıysa sizi, nerede olursanız olun mutlaka vesile oluyorsunuz. Mutlaka sebep oluyorsunuz. Yıllar geçmiş, ben hala oradan geçiyorum. Hala tanımadığım bir insana dua ediyorum. Bir şey nasipse, nasibi senin sofranda nasibi varsa mutlaka o gelip seni buluyor. Yıkadığım cenazeleri günler geçti. Ziyaret etmek istedim. Dedim ki acaba isimleri kalmış mı aklımda? Acaba hangisi bilekliğini aldığım kızdı? Acaba hangisi tokasını aldığım bebekti? Acaba hangisi tırnakları mor olan çocuktu? Böyle düşünürken ziyaret etmek istedim ve mezarlıklarda gezinirken cenazelerinde bulunmadığım arkadaşlarımı tekrar gördüm. Yıkadığım, kefenlediğim ama definlerinde bulunmadığım arkadaşlarımı binlerce mezarın içinde Allah tekrar karşıma çıkarmıştı. Tamamen tesadüftü. Onları gördüğümde cenazeleri geldiğindeki şaşkınlığımı tekrar yaşadım. Nasıl oldu karşıma çıktı diye düşünürken dedim ki belki helalleşme zamanındı, belki Kur'an okuma zamanındı, belki nasibinde onların nasibi, senin duanda nasipleri vardı. O yüzden de Rabbim tekrar onları karşıma çıkardı. Tevafuk mu, tesadüf mü? Bu olaylar illaki Rabbimin bir imtihanı, Rabbimin takdiri ama sofranda bir insanın rızkı varsa, dua sofrasında rızkı varsa bir şekilde Rabbim onları karşına çıkarıyor ve seni vesile ediyor. Cenazeleri gördüğünde hiç korktun mu?
Yani korktuklarım da oldu. Son zamanlarda artık beden bütünlüğünü kaybetmiş, çürümeye maruz kalmış, darbe almış çok fazla cenaze geldi. Ve bunlardan biri de ben ceset torbasını açtım. Baktım ki beden bütünlüğü yoktu. Erkek gasilhanesinden hoca seslendi. Hocam Mefta'nın beden bütünlüğü var mı dedi. Hayır yok dedi. Çünkü kalan parça oğlunun ceset torbasında kalmıştı ve ben gittim oğlunun ceset torbasından kalan parçayı aldım. Onu battaniyeye sardım. Getirip tamamlayıp o şekilde kefenledim. Bu benim için çok zordu. Ona dokunurken korku, acı, endişe, yani düşünsenize başkasının bir parçası oğlunun, yani annenin parçası oğlunun ceset torbasında çıkıyor ve siz gidip onu kucaklayıp getirip tamamlamaya çalışıyorsunuz. Bu benim için çok acıydı. Korkmuştum da. Aynı şekilde başka bir cenazede diğer gasilhanedeki hoca arkadaşlarım geldi ve hocam bir cenaze geldi. Biz ona dokunamıyoruz dedi. Çok zor dedi. Unutamadığım 2 cenazeydi. Bu benim için çok korkunçtu. Bir hocam şöyle demişti. İnsanların en güzel uzuvları gözleridir demişti. Ben o ablamızı gördükten sonra sürekli gözlerimi sorguluyorum. Sürekli gözlerime bakıyorum. Çünkü ben onu ceset torbasından çıkardığımda üzerime gözleri akmıştı. O benim için korkunçtu. O benim için çok acıydı. Ben onu günlerce unutamamıştım ve her aynaya baktığımda insanoğlu nasıl bir varlık diye düşünüyorum. İnsanın gözleri akar mı? Yani göz neden aksın? Göz nasıl aksın? Bunun acısı bende çok büyük. En çok korktuğum, beni en çok etkileyen, en çok aklımda kalan bu ikisi oldu. Tabii ki bir afetten hepsi vefat etmişti ve hiçbiri normal bir ölüm hali gibi değildi. Bu sebeple tabii ki buna hazırlıklı gitmiştim ama görünce, dokununca o çok başka bir alem, çok başka bir acı. Korku da oluyor, endişe de oluyor, acı da oluyor. Hepsi bir arada zor. Peki abla, her cenazeyi yıkayabildiniz mi? Yıkayamadığımız cenazeler de oldu. Çürümeye artık maruz kalmış, beden bütünlüğünü kaybetmiş cenazeler çok geldi. Artık bir hafta sonra, 10 gün sonra gelen cenazelerde maalesef yıkayamadığımız cenazeler de oldu. Ama onlara teyemmüm olarak gusül aldırdık, abdestlerini aldırıp kefenledik. Bu sebeple bütün cenazeleri yıkayamadığımız da olmuştur. Cenaze yakınlarında cenazesini tanıyamayan oluyor muydu? Evet, aynı şekilde o aileler de vardı. Zor bir süreçti ama benim arkadaşımın da oğlu aynı şekilde vefat ettiğinde ilk günü babası teyit edememişti, tespit edememişti. İkinci günü tekrar gelmişti adli tıpa ve ikinci günü tespit edebilmişti. O da benim için hem tanıyor olmam hem de annesinin arkadaşım olması beni çok etkilemişti. Tanımayan çok olmuştu, evet. Abla, hiç uhrevi bir an yaşadığın oldu mu? Bir tane teyzemiz gelmişti ve vücudu sıcaktı. Tabii gelen cenazeler çoğu donmuş bir vaziyette geldiği için çürüme sebebiyle de biz soğuk suyla yıkadığımızdan ellerimiz çoğu zaman o kadar çok üşüyordu ki ellerimi hissetmiyordum. Ama ben o teyzeye dokunduğumda boynunun kısmının çok sıcak olduğunu hissettim ve ürktüm. Yani şaşırtacak derecede sıcaktı ve gidip hocamıza söyledim. Hocam bu teyze çok sıcak ve hala boynundan kan akıyor demiştim. Yani beni ürkütecek kadar sıcaktı ve hocam geldi baktı. Evet, gerçekten çok sıcak. Sadece ayaklarında bir soğukluk vardı ama boynuna doğru hem böyle çok şiddetli kanaması vardı hem de çok sıcaktı boynu. Bu beni çok ürkütmüştü. Bana yani uhreviydi. Çünkü ölü kan donardı ama bunun akan bir kanı vardı ve ölmemiş gibiydi. Ölüm hali yüzünde de yoktu, üzerinde de yoktu. O beni çok etkilemişti. Hem kanının durmaması ve hem de vücudunun o kadar sıcak olması beni çok etkilemişti. Rüyana giren bir cenaze oldu mu abla? Rüyama giren cenaze şöyle, bir gelin gelmişti ve şöyle demişti. Benim kayınvalidem kaçamamıştı. O bulunduğu odada ölmüştü. Ama kayınpederim kaçarken merdiven boşluğunda depreme yakalanmıştı ve günlerce bedeni orada asılı olarak bedenin bir bölümü sallanıyordu dedi. Ve bunu söylediği zaman istemsizce bu artık benim rüyalarıma girmeye başladı. Sanki sürekli işte ben merdiven boşluğunda sallanan o amcayı görüyormuşum gibi düşünüyordum. Rüyama giriyordu yani. Sürekli onu kurtarmak için bir çabam vardı. Sanki böyle onun işte montu enkazın altında da ben onu tutup çekebilecekmişim gibi, kurtarabilecekmişim gibi sürekli rüyama giriyordu. Kıymetli ablacığım, hiç hamile bir cenaze yıkadın mı?
Hamile bir cenaze gelmişti, evet, ama ben bulunmak istemedim. Bu konuda biraz dediğim gibi hassas bir noktadayım. Yıkamak istemememdeki kasıt hamilelere ve bebeklere karşı böyle bir hassas noktadaydım. Bebekleri çok yıkamıştım ve her yıkadığım, her açtığım torbada ya annesinin kucağında ya da annesinin korumaya çalışırken kucağında boğulduğu, kucağında öldüğü bir bebekle rastladım. Bu bana çok denk geldi. Gelen hamile bir kadını da, cenazeyi de hocamdan rica ettim. Onun yardımıyla yıkadım. Kendim tek başıma manevi olarak yıkamayı kaldıramadım. En duygulandığın andan bahseder misin? Bir anne gelmişti. O kadar çok feryat ediyordu ki, oradaki bütün insanlar kendi cenazelerini bırakmış, o annenin üzerine toplanmıştı. 4 kız kardeşten sonra bir tane erkek kardeşleri olmuştu ve annesiyle beraber enkazın altında kalmıştı. Annesi şöyle sesleniyordu. "Söz veriyorum sana oğlum, sana verdiğim sözü tutacağım" diyordu. Ve hocalara şöyle yalvarıyordu. "Biz oğlumla enkazın altında birbirimize söz verdik. Oğlum bana şöyle demişti. Anne, eğer ben ölürsem sen beni yıkayacaksın. Sen ölürsen ben senin ayaklarını yıkayacağım" diye feryat ediyordu. Gerçekten o beni çok etkilemişti. O annenin feryadı hiç aklımdan çıkmıyordu. Öyle de oldu. Allah razı olsun, hocalarımızın vesilesiyle anne oğlunun ayaklarını yıkadı. Cenaze namazını kıldı ve oğluna verdiği sözü de tutmuş oldu. Hiçbir mucizeye denk geldin mi abla? Yani yaşadığımız bu dönemdeki her ölüm bir mucizeydi zaten. Benim için yani bir bebekle annesi gelmişti ve bebekte hiçbir yara yoktu ama annesinin kolları bacakları kesilmişti bebeğine sarılarak öldüğü için. O bebeğin hiçbir yara almaması, hiçbir darbe almaması, vücudunda hiçbir morluk olmaması, burnunun dahi kanamaması benim için bir mucizeydi. Yani onca enkazdan, onca acıdan, darbeden, yıkıntının arasında o bebeğin öyle sağlam çıkması, hasarsız çıkması, hiçbir şekilde burnu dahi kanamamış olması başlı başına bir şeydi zaten benim için. Peki bunlardan sonra psikolojin bozuldu mu? Hayır, psikolojim bozulmadı. Yani tabii ki üzüldüğüm, acı çektiğim, aklıma geldiği dönemler çok oluyor. Ama bana hayatıma ders alabileceğim, örnek alabileceğim çok şey kattı. Psikolojik olarak zaten zor bir süreçten geçiyoruz. Bunu sadece cenazelere bağlamak doğru olmaz. Etkilendiğim çok olay var ama psikolojik olarak en azından psikolojimin bozulmadığını düşünüyorum. Toplam kaç tane cenazeyle ilgilenmişsindir? Yani sayısını bilmiyorum ama çok fazlaydı. Bir hafta kadar gittim ve ilk 4 gün kıyamet gibiydi. Hatta Adıyaman'dan bir kamyonla bile cenazeler gelmişti. Sayısını hatırlamıyorum ama 1000'e yakın cenaze yıkamışımdır. Hiç aklından çıkmayan bir cenaze var mı? Yıkadığım arkadaşımın kızı ve bacakları diğer oğlunun ceset torbasında bulunan anneyi hiç aklımdan çıkaramıyorum. En çok etkilendiğim o olmuştu. Yüzü gülen ya da güzel kokan bir cenazeye denk geldin mi? Evet, bir tane ablamız vardı. Namazda vefat etmişti. Hatta secde halinde bulunmuştu. Biz yıkadığım arkadaşımla beraber çok şaşırmıştık. 4. veya yanlışım yoksa 5. günü gelmişti ve teyzede hiçbir koku yoktu. Aksine yani yüzü o kadar güzeldi, vücudu o kadar temizdi ki sanki hiç darbe almamış gibiydi ama aslında getirilen battaniyede o cam kırıklarının, enkazın içinde vahim bir ölümle karşılaştığı belliydi ama vücudu hiç hasar almamış ve hiç kötü kokmuyordu. Yüzü de çok güzeldi. Peki kıymetli ablacığım, bir Müslüman olarak Müslüman gençlere bir tavsiyen var mı? Biz bu depremlerden nasıl bir ders çıkartmalıyız? Şöyle söyleyebilirim kardeşlerimize, hiçbir şey kalıcı değil. Ne bulunduğumuz makamlar, ne aldığımız arabalar, ne lüks yaşantımız, ne de bulunduğumuz konumlar, fiziki güzelliğimiz. Hiçbiri kalıcı değil. Hepsi Allah'a emanettir. Bizler deprem gecesi yatarken yarına ne giyeceğiz düşüncesiyle, hatta belki sahurda ne pişirelim, ne hazırlayalım düşüncesiyle uyuduk. Ben kendi şahsıma öyle uyudum. Sahurda ne yiyeyim diye düşünüyordum. Ya da sabah uyandığımda işte nereye gideyim diye plan yaparken aslında Allahu Teala bizler için bir plan çizmişti, bir yol göstermişti ve birçok insan da bunu hayal ederek sabah ne giyeceğini, sabah ne yiyeceğini, sabah nereye gideceğini planlayarak uyumuştu. Ama Rabbimin takdiri ki hiçbirinin dediği değil, Rabbimin dediği oldu. Hiçbir şey kalıcı değil. Öncelikle kardeşlerimin bunu benimsemesini isterim. Rabbimin rızasını kazanmak dışında
bizimle gelecek olan hiçbir şey yok. Şöyle, yani bedenimize sorsak benim misin diye değil, nefesimize sorsak benim misin diye değil. Yani yüz güzelliği, mal varlığı, bulunduğumuz konum, hangisine soru sorarsak sorun, hiçbiri size ait değilim der. Sadece amelimiz dışında hiçbir şey bize ait değil. Rabbim ders çıkarmayı, bundan sonra inşallah insanların gerçekten hakkıyla İslam'ı yaşamayı, gelecekteki gençlere de örnek olacak gençler olabilmeyi Rabbim nasip etsin. Bundan ders çıkarmalarını, bundan ibret almalarını, hiçbir şeyin baki olmadığını, sadece geçici bir dünyadan, bir köprüden geçtik ve orada sadece durduk, mola verdik, hak dünyaya geçiş yaptık, geçiş yapacağız. Bundan ders almalarını diliyorum. Şöyle düşünüyorum ben, doğarken sırtımıza bir heybe verdiler ve biz o heybeden, her birinden, her geçtiğimiz yoldan bir şey koyduk heybemize. Yani şükür koymak elimizdeydi, sitem koymak elimizdeydi, rızık koymak, ibadet koymak, isyan etmek. Heybemiz sırtımızdaydı ve biz o heybeye dilediğimizi koyduk. Allah'ın huzuruna gittiğimizde heybemizde ne varsa Allah-u Teala'ya onu teslim edeceğiz. Rabbim heybemizi dolu olarak gidebilmeyi bizlere nasip etsin. Rabbim heybemizi boş olarak Rabbimizin huzuruna bizleri çıkartmasın, bizleri mahcup etmesin. Sırtımızdaki heybeye ne koyarsak bizimle o gelecektir. Bizimle namaz gelecektir, bizimle tesettür gelecektir, bizimle ibadet gelecektir, bizimle şükür gelecektir. Bu dünyada yaptığımız ameller dışında o heybemize hiçbir şey koymayacağız. Yani bir kefen, dediğim gibi yıkadığım o kızın bileğindeki ipten bir iplik, bir bilekliği dahi onunla gömmedik biz. Biz 2 parça kefen dışında, 3 parça kefen dışında o ölülerle hiçbir şey gömmedik. Onlar da keza toprağa kadar onlara eşlik ettiler. Yani ruhlar Allah'a ulaştığında dünyalık olan her şeyden uzak Allah'a gidecekler. Sadece yaptıkları ameller, yaptıkları ibadetler müstesna. İnsan nereye giderse gitsin varacağı yer ölümdür. Doğduğumuzda bir hemşirenin kucağına, öldüğümüzde bir gassalın kucağına yar oluyoruz. Rabbim karşısına geldiğimizde amellerimizin en doğru şekilde ona sunmayı nasip eylesin ki az evvel söylediğin gibi sırtımızdaki azığın en güzeliyle karşısında olmayı nasip etsin bizlere. Eğer bizler ölüme hazırlıklı olursak zaten ölümden de korkmayız, ölümün getireceklerinden de. Rabbim en doğru şekilde yaşamayı nasip eylesin. Eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şeyler var mı abla? Eksiklerimizi görerek, bunu telafi ederek depremden önceki hayatım ve depremden sonraki hayatım diye 2'ye bölmek gerekiyor. Eğer ki hayata kaldığımız yerden, depremden öncesi gibi kaldığımız yerden devam edersek biz ders almamışız demektir. Bize bu deprem hiçbir şey katmamış demektir. Yaşanan bunca acılar, kaybolan bu kadar canlar, dökülen bunca gözyaşı bize ders olmamıştır. Bize bir şey hatırlatmamıştır. Umuyorum ki İnşallah yaşadığımız bu acı, bunca sıkıntı bize ders olur ve bundan sonraki hayatımıza depremden öncesi ve depremden sonraki düzelebilmeyi, düzelerek yaşayabilmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Bu yolda gerçekten hakkı görmeyi, hakkıyla yaşamayı, hakka öyle gitmeyi nasip etsin bizlere inşallah. Amin inşallah. Biz yürümekle yükümlüyüz. Yolları kavuşturan Yüce Allah'tır. Dostlar, bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle. Umarım bu konuşulanlardan kendinize bir pay çıkartır ve hayatlarınıza bundan sonra bir çeki düzen verirsiniz. Hoşça kalın efendim.